Fyodor Mihailovich Dostoyevski. Dünyanın en derin yazarı belki de. Bir hayat. Trajediyle yoğrulmuş, inançla çatışmış, acıyla şekillenmiş. 1821'de Moskova'da doğdu. Çocukluğu huzursuzdu. Annesini küçük yaşta kaybetti. Kısa süre sonra babası gizemli bir şekilde öldü. Kimilerine göre kendi köylüleri tarafından. Bu olay onun zihninde derin bir yara bıraktı. Genç yaşta edebiyata yöneldi. İlk romanı İnsancıklar yayımlandığında edebiyat dünyasında bir anda parladı. Ama bu parlaklık uzun sürmedi. Çünkü fikirleri dönemin düzenine aykırıydı. Bir gece ansızın tutuklandı, idam cezasına çarptırıldı. Gözleri bağlı, kurşunlanmak üzere sıraya dizildi. Ve tam o anda, son anda af geldi. Bu sahne onun hayatını ikiye böldü. Ölümden dönen bir yazar olarak yeniden doğdu. Sibirya sürgünü, 4 yıl kürek cezası, soğuk, açlık, hastalık ama en çok da yalnızlık. İşte orada inançla tanıştı. Tanrı'ya, günaha, bağışlanmaya dair derin düşüncelerini hep o topraklarda büyüttü. Dönüşünde yazdığı eserler artık birer roman değil, birer iç hesaplaşmaydı. Suç ve Ceza, insanın vicdanla savaşı, yer altından notlar, toplumdan dışlanmış bir benliğin çığlığı, Karamazov kardeşler, Tanrı, inanç ve aile üzerine bir felsefi senfoni. Dostoyevski, insan ruhunun karanlık tünellerinde dolaşan bir yazardı. İyi ile kötünün, imanla inkarın, akıl ile deliliğin sınırlarını zorladı. Epilepsi nöbetleriyle, borçlarla, trajedilerle dolu bir hayat yaşadı. Ama asla pes etmedi. Çünkü onun için yazmak bir varoluş meselesiydi. Son yıllarında hem büyük eserlerini tamamladı hem de içsel çalkantılarla boğuştu. Zihniyle savaştı, Tanrı'yla tartıştı, insanı anlamaya çalıştı. Ama bedeni artık dayanamıyordu. 9 Şubat 1881'de St. Petersburg'daki evinde geçirdiği ağır bir epilepsi nöbeti sonrası hayata veda etti. Arkasında yarım kalmış sorular ve cevaplardan çok daha güçlü kelimeler bıraktı. Fyodor Dostoyevski öldü ama anlattıkları hala yaşıyor. Çünkü bazı yazarlar kitap yazmaz, ruhlara ayna tutar ve bize şu sözü bıraktı. Любить человека легко. Но понять его – вот что бесконечно. İnsanı sevmek kolaydır ama onu anlamak, işte o sonsuzluktur.